Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Sorular çok gelmeye başlayınca böyle bir kısa video çekeyim dedim. Şimdi mili kırılan motorun mili değişiyor mu? Genellikle servisler değiştirmeyip direkt motor grubunu, motoru komple satmayı e, düşündükleri için diyebilirim. Ya da onarıma girmiyorlar. Öyle de diyebiliriz. Direkt motoru değiştiriyorlar. Fakat mil gördüğünüz üzere değişiyor. Şimdi mil değişirken şuna dikkat etmek gerekiyor. Miller farklı. Motor gruplarına göre değişiyor. Bazı miller kalın, bazıları ince. Ee, Yani farklılık gösteriyor. Uzun ya da kısa farklılıkları var. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Mili değiştirmeye kalktığınızda e, milin zaten şurada bir sınırlayıcısı var. Şöyle 40 milden gösterebilirim size. Şurada bir sınırlayıcısı var. Şu şekilde. Bu sınırlayıcı şu bobinajın iç kısmına gelmesi lazım. Ters takanlar var. Ne bileyim sökemeyip şu iç göbeği dağıtanlar var. Şu kısım çıkıyor. Şu kısım çıkıyor. Orayı dağıtanlar var. Şu sensör grubu dediğimiz PCB kartı dediğimiz kart bu. Sensör grubu şunlar oluyor. Bu sensörler motor ilk fabrikadan çıktığında burada yuvaları var. Şuralarda yuvaları var. Bu yuvalara girdiğinde bir yapıştırıcıyla oraya sabitleniyor. Fabrikadan olan bir şey bu. Bunu çıkartırken sensöründe herhangi bir sorun yoksa bile şu milleri yerinden çıkartırken ya da kırık mili değiştirirken sensör grubu yerinde yapışık olduğu için onu çıkartırken bazı motorlar bu şekilde çıkmıyor. Yani sensörleri kırmak gerekiyor. Onu yaptıktan sonra sensör üzerinde kodları var. Şu an ben bunu yaklaştırsam da göremeyiz. Sensör üzerinde kodları var. O kodların e, uygun olması gerekiyor. Yani üzerinde 41F yazıyorsa buna 3144 takarsanız uymayabiliyor. Yani kesinlikle uymaz demiyorum. Uymayabiliyor. Deneme yanılma yapmanız lazım. Onun haricinde bazı sensörler bacakları şu 3 bacağı sensör bacağı olarak söyleyelim. Şu 3 bacağı yer değişimle yani bunu şeyle deneyerek yani şu 3 bacak aynı hizada yerine oturmayabiliyor. Ortadaki bacak sağa veya sola veya sağdaki bacak en sola veya ortaya gibi değişimlerle uyarlayabiliyorsunuz. Bu biraz uğraştıran bir iş olabiliyor. Bilginiz olsun. Hiçbir şey bununla ilgili hiçbir işlem yapmadıysanız daha önce o size sıkıntı yaratabilir. Şu şekilde aparatlarınız olması lazım. Yani özellikle sekman pensesi. Şunu ben kendim kullanıyorum. E, Yani bu sıkıştırma amaçlı kullandığım için. Ama yani bir güzel takımlarınız olması gerekiyor ki bu işte herhangi bir motora herhangi bir zarar vermeden, bir problem çıkarmadan bu işin üstesinden gelebilmeniz için. Ama dediğim gibi bunun püf noktaları var. Yani videoda uzun tutmak istemiyorum. E, Çünkü yani çok çok uzun sürecek bir şey. Hesaplamalar var. Şurada ben notlarımı alıyorum bazılarını. Benim bir defterim de var. Şu an burada görünmüyor ama daha önce de not tuttuklarım. Hani o hesaplamalar falan olmazsa bazen işin içinden çıkamayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani çok soru geldiği için böyle bir kısa bir video çekmek istedim. Ee, Yani ben bunu 1,5 yani 1,5 yıl diyelim. 1,5 yıldır yapıyorum. Hala bazı çözemediğim şeyler oluyor ama hani şöyle çözüp gönderiyoruz. Hiçbir zaman şey yapmadık. Yani müşteri diyelim onlara herhangi bir şey yaratmadık. Yani hani yapamadık biz bunu alın siz bunu yaptırın gibi bir durumumuz olmadı müşterilerle. Dediğim gibi yani bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Bunların renkleri önemli. Onu söyleyeyim. Ama şimdi ben bunu buradan kestim renkler karışmasın diye. Bunların lehimini şu bakır sargı var şunun içinde. Makaronun içinde. Bunların içinden yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda bunların içinden yaparken şurada bir derecemiz var görüyorsunuz. Bu derece şuradan ayarlı. Şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunun belli bir derecesi var. Atıyorum şu tel kalınlığına bağlı. İşte 0,25 tel kullanılmışsa motorda. Bazı motor tel grupları biraz daha farklı kalın oluyor. Onlarda mesela derece yükseltmeniz gerekebiliyor ya da alçaltmanız gerekebiliyor. Çünkü içindeki bulunan, şunun içinde bulunan bakır tellerden şu üzerindeki izolasyon
Şunun uç kısmında zaten lehim var. Benim lehimim de şurada. Şöyle göstereyim. Şu lehim kısmı yani aşırı ısı verdiğiniz zaman içindeki bakır telin herhangi birinin belli bir oranda yanmasını sağlarsa, yakarsa öyle söyleyeyim. Motor gücünde bunu fark etmezsiniz. Yani bir şekilde motor çalışacaktır, sizi istediğiniz yere götürecektir vesaire ama motorun yanma oranını yükseltiyorsunuz. Yani motorun şu sargısının yanma oranı yükseltmiş oluyor. Şuradaki bağlantıları şuna da bazen sıkıntı olabilir. Bu toplu bir şekilde toplanmış olan bir kısım. Yani bütün sargıların toplandığı kısım burası. Bunun spir sayıları var vesaire. Hani o işlere daha ben girmedim. E, Yani bunları dediğim gibi ısı derecesi var. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Isı derecesi yüksek gelirse yakar, alçak gelirse tam lehim tutmayabilir. Zaten onu direkt anlarsınız. Yakarsa motorunuz çalışır, sizi götürür. Ama motorunuz aynı düzende 20 gün kullanılacaksa atıyorum yani bunu herhangi bir zarar vermeden lehim yaptığınızda 20 gün kullanacaksınız. Aynı yerde, aynı düzende. Bunu 10 gün, 15 gün kullandıktan sonra şu an sadece örnek veriyorum. Yani 10-15 günlük de bir ömrü var demiyorum. Bu 3 ay, 5 ay, 7 ay olabilir. Yani bir yıl olabilir. Sonrasında bu yanma yapar. Burada bir zorlanma olacağı için yanma yapar. Bu yanma tabii zorlandığı için dağılacaktır ve kısmi yanma ya da tamamen yanma olayına dönebilir arkadaşlar. Bu millerin sıfırları yok. Yani Kanada'da var. Ben iletişime geçmeye çalıştım. Ama kargo ile ilgili oradan gümrükle ilgili problemler yaşadığımız için yani bir de dolar bazında alışveriş yapıldığı için o kısımlar artık sıfır mil getirme kısımları bizim için bir kenara bir rafa ayrıldı. Şu şekilde mil bulup bunu güzel şekilde temizleyip üzerine paslanmaz bir sprey diyelim ona. O şekilde sıkıp en azından hani milin daha uzun ömürlü olması için bakım diyelim. Bakımını yapıp birazdan da bu motora montajını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Yani kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkes kendine dikkat etsin.